sevgili hanımlar, örgü aileme hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz beremizin yapılışını paylaşacağım. Bu bereyi ben 5,5 yaşındaki oğlum için ördüm. Ve bu berede kullanmış olduğum ipi göstermek istiyorum. Kartopu Rapunzel. İpimiz 100 gram ağırlığında ve 160 metre uzunluğunda. Şiş numarası olarak da 5 ve 6. İçerik olarak %20 yün, %80 akrilik. Üzerinde 5 ve 6 numara yazıyor ama ben 4,5 numara şiş kullandım. Size anlatımımı yaparken yine aynı şekilde 4,5 numara şiş kullanacağım. Ve ipimiz de Kartopu Aksoft. Bu ipimiz %100 akrilik, yine 5 ve 6 numara şiş numarası ve 240 metre uzunluğunda. Dediğim gibi aynı şiş numarasını kullanacağım. Bu sefer öreceğim bere 7 yaşındaki yeğenim için olacak. 5 ve 7 yaş arasında çok fark olmadığı için aynı sayıları ve aynı şiş numarasını kullanacağım. Bu arada ilmek hesabı yapmak istiyorsanız benim bir önceki İncili İstiridye Bere isimli videom var. Orada ilmek hesabının nasıl yapıldığını anlatmıştım. Onu izlemenizi öneririm. Orada anlattığım için tekrar anlatmak istemiyorum burada. Zamandan çalmak istemiyorum daha doğrusu. Bu beremizde ben 99 ilmek kullandım. Yine aynı şekilde 99 ilmek ve 4,5 numaralı şişimizle dilerseniz beremize hemen başlayalım. Ön hazırlık olarak ben bir miktar ördüm. 4,5 numaralı şişimize 99 ilmeğimizi attıktan sonra düz ilmekle başlıyoruz. Yani kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz bir ters olarak başlayıp bir artı bir bildiğimiz lastiği örüyoruz. Şu an ön yüzümü de ördüm. Burada hemen kaç sıra ördüğümüzü hep beraber sayalım. Burada şişimize attığımız ilk ilmeği de sayıyorum, şu kısmı. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra bir ters bir düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Çünkü örneğimizi örgümüzün arka yüzünde kuracağız. Ön yüzden 17 sıra ördük ve 18. sıradayız arka yüzde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın burada bir düz ilmeğimiz var. Hemen şöyle sayıyoruz aşağıya doğru. 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5. ilmeğimi alıyorum. Sol şişime takıyorum. Ve yanındaki ilmek ile bakın şişimdeki ilmek ile beraber örüyorum. Bir tane tersimiz var. Onu örüyorum. Yine aynı şekilde düze geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeği alıyorum ve sol şişindeki ilmek ile beraber ikisini düz örüyorum. Yine bir ters. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Düz ilmeğimizde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. ilmekle şişimdeki ilmeği beraber örüyorum. Arada bir tane ters iğne. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. ilmeği alıp şişimdeki diğer ilmek ile beraber örüyorum. Tekrar ters. Bütün dış sıramızı bu şekilde örüyoruz. Düz ilmekteyiz yine. 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmek. İkisini beraber örüyorum. Yine bir ters. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 2, 3, 4, 5. 5. ilmekle şişimdeki diğer ilmeği beraber örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde hep beraber örelim. Yine ön yüzde örmeye devam edelim. Örneğimizi arka yüzden kurduktan sonra ön yüzümüze geldik. Örneğimiz bu şekilde görünüyor. Arka yüzümüz de bu şekilde. Bu sıradan itibaren
Yine aynı şekilde bir artı bir lastik örmeye devam ediyoruz. Bu sıramıza hemen bir ayraç koyacağız. Ördüğüm sıraya hemen şuraya bir tane ayraç takıyorum. Ve bu şekilde bir artı bir, yani bir düz bir ters olarak toplamda 8 sıra öreceğiz. Bu ayraç bizim saymamızı kolaylaştıracak. 8 sıramızı tamamladıktan sonra yine ters yüzümüzde aynı şekilde örneğimizi kuracağız. Dediğim gibi bu şekilde örelim. Yine hep beraber arka yüzden örneğimizi kuralım. Ön yüzde 8 sıra olacak şekilde lastiğimi ördüm. Şu ayracımızdan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine ters yüzümüze geçiyoruz ve örneğimizi 9. sıramızda kuruyoruz. İlk örnekte yaptığımız işlemleri burada da tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra hemen düz ilmeğimizin altına doğru 5 ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeği alıp şişimdeki diğer ilmekle, düz ilmekle beraber örüyorum. Bir tane ters. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Yine ikisini beraber örüyorum. Bir ters. 1, 2, 3, 4, 5. Biremizin ters yüzünden bu şekilde örneğimizi kuralım. Yine ön yüzden 8 sırada bir örüp örneği tekrar kuruyoruz. Şöyle diğer beremize bir bakalım. Ben toplamda bu berede 1, 2, 3, 4, 5 örnek yapmışım. Bu beremde 6 yapmayı düşünüyorum ama tam emin değilim. Bu şekilde örneği 8 sırada bir kurarak devam edelim. Daha sonra da kesimlerimize geçeriz. Benim için 6 sıra örnek ördüm. Yine de bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 örnekten sonra hemen şöyle ayracımızdan itibaren yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sırada bir artı bir lastiğimi ördüm. 6 örnek ve 6 sıra bir artı bir lastik. Bu sıradan sonra artık kesimime başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ters örüyorum. Bir tersten sonra burada bir düz, bir ters ve bir düzü beraber kesiyorum. Arada bir tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters ve bir düzü arka kanattan beraber kesiyorum. Arada tekrar bir tane ters. Bütün bir sıramızı bu şekilde örüyoruz. 3 ilmeği beraber kesiyorum. Arada bir tane ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde kesimimizi yapalım hanımlar. Sıra sonuna geldim. 4 tane ilmeğim kaldı. Yine bir düz, bir ters ve bir düzü beraber kesiyorum. Sonra bir tane tersimiz kaldı. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzümüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters. Yani herhangi bir değişiklik yok. Bir düz ve bir ters olarak devam ediyoruz. Bu sıramızı da bitirip yine ön yüzde kesmelerimize devam edelim. Evet, ön
yüze geldik. Şimdi ikinci kesime başlıyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk tersimi örüyorum. Aynı şekilde 3 ilmeğimi beraber kesiyorum. Yine arada bir tane ters. Yine 3 ilmeği beraber kesiyorum. Bu sıramızda aynı şekilde tamamlayalım. Arka yüzümüzde yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek 3. kesimimizi hep beraber geçelim hanımlar. Üçüncü sıradaki kesimimize de geldik. Artık ilmeklerimiz iyice azaldı. Bu kesimimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Yani diğer kesimlerimizden hiçbir farkı yok. Bir tersimi ördükten sonra yine aynı şekilde 3 ilmeği beraber kesiyorum. Yine arada bir tane ters. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde kesimimizi yapalım ve artık beremizin dikişine geçelim. Son kesimi de yaptım. Arka yüzü örmüyorum burada. İpimizi kesip artık tepeden toplayabiliriz. Kalan bütün ilmeklerimizi iğnemiz ile topluyoruz. Hepsini topladık. Şöyle biraz sıkıştıralım. Aynı noktadan bir kez daha dikiyorum. Ve tekrar iyice sıkıştırıyorum tepe noktasına. Bakın. Daha sonra bakın kenar ilmeklerimizin hemen şöyle iç kısmından batarak dikiyoruz. Yani şu ara yerlerden. Bütün dikişimizi bu şekilde yapacağız. Bu şekilde dikişimizi yapıp artık beremizi bitirebiliriz hanımlar. Bakın. Dikişimi de bitirdikten sonra beremiz tamamıyla bitti. Son görüntümüz bu şekilde. Bu arada küçük bir ayrıntı var. Onu da belirteyim. Bu beremiz 5 yaş, bu beremiz de 7 yaş içinde. Arada tek fark bir örnek fazla yaptım gri olanı. Krem renkli olan 2, 4, 5. Diğeri de 6 örnek oldu. Kesime geçmeden önce burada biliyorsunuz 6 sıra 1+1 lastik örmüştük. Daha sonra kesim yapmıştım bu berede. Bu berede ise 8 sıra ördükten sonra kesim yaptım. Yani her iki şekilde de kesim yapabilirsiniz. Biri 8 sıra, biri de 6 sıra. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.